Bir gezegenin oluşumu genellikle yıldızların doğumuyla başlar. Yıldızlar, uzayda toz ve gaz bulutlarından oluşan dev bulutlar olan moleküler bulutlar içinde oluşurlar. Bu moleküler bulutlar yerçekimi etkisiyle yoğunlaşır ve sıkışır. Bu sıkışma, içerisindeki gaz ve tozun sıcaklığını artırır. Sonunda, merkezdeki yoğunluk ve sıcaklık, nükleer füzyonu başlatmak için yeterli hale gelir. Bu noktada yıldız doğar, ancak, yıldız oluşumu sırasında, yıldızın etrafındaki artıklar genellikle gezegenlerin, uyduların ve diğer gök cisimlerinin oluşumuna yol açar. Bu artıklar, yıldızın etrafında dönerken çeşitli küçük cisimler ve toz bulutları bir araya gelerek bir gezegenin doğmasına neden olabilir. Bu süreç, genellikle bir akrezyon diski adı verilen bir dönemde gerçekleşir. Akrezyon diski, yıldızın etrafında dönen gaz ve toz bulutlarından oluşur ve zamanla bu parçacıklar bir araya gelerek gezegenleri oluşturur. Gezegenlerin oluşumu, karmaşık bir süreçtir ve çeşitli faktörler, özellikle de yıldızın kütlesi, etrafındaki diskin özellikleri ve kimyasal bileşimi, sonunda oluşan gezegenlerin özelliklerini belirler. Bu nedenle, gezegenlerin oluşumuyla ilgili tam bir anlayışa ulaşmak için hala araştırma yapılıyor. Gelin bu konuyu daha yakından hep birlikte inceleyelim. Yıldız oluşumu. Yıldızlar, genellikle uzayda bulunan moleküler bulutlardan doğarlar. Bu moleküler bulutlar, hidrojen, helyum ve diğer elementlerin gaz ve tozdan oluşan yoğun bulutlardır. Moleküler bulutlar, yerçekimi etkisiyle çöker ve sıkışır. Bu sıkışma, bulut içindeki gaz ve tozun yoğunluğunu ve sıcaklığını arttırır. Zamanla, bu sıkışma nedeniyle merkezdeki sıcaklık ve basınç o kadar yüksek hale gelir ki, nükleer füzyon reaksiyonları başlar. Bu reaksiyonlar, hidrojenin helyuma dönüşmesine neden olur ve bu da yıldızın parlamasına ve enerji yaymasına yol açar. Böylece yıldız doğmuş olur, yıldızların oluşumu sırasında. Yıldızın etrafında dönen gaz ve toz bulutları gibi artıklar ortaya çıkar. Bu artıklar, yıldızın doğuş sürecinin bir yan ürünüdür ve genellikle yıldızın etrafında dönerler. Ancak, bu artıklar yalnızca boşlukta kalma eğiliminde değildir, aksine, bu artıklar bir araya gelerek gezegenler, uydular ve diğer gök cisimlerinin oluşumuna yol açarlar. Dolayısıyla, yıldız oluşumu sırasında ortaya çıkan artıklar, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin oluşumu için hayati öneme sahiptir. Yıldızların etrafında dönen gaz ve toz bulutları, genellikle yıldızın doğuş sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkarlar. Yıldızın çevresinde dönen bu bulutlar, yıldızın çevresindeki artıkların birikmesiyle oluşur. Bu bulutlar, genellikle bir akrezyon diski adı verilen bir yapı oluştururlar. Akrezyon diski, yıldızın etrafında dönen gaz ve tozun yoğun bir halkasıdır. Bu disk, gezegenlerin oluşumunu kolaylaştırır çünkü içindeki malzemeler zamanla bir araya gelerek gezegenleri ve diğer gök cisimlerini oluşturur. Dolayısıyla, yıldızların çevresinde dönen gaz ve toz bulutları, gezegen oluşumu için önemli bir rol oynarlar. Akrezyon diski ve gezegen oluşumu. Akrezyon diski, genellikle yıldızın etrafında dönen gaz ve toz bulutlarından oluşan bir yapıdır. Bu diskin oluşumu, yıldızın doğuşu sırasında ortaya çıkar. Moleküler bulutlar, yerçekimi etkisiyle çöker ve sıkışırken, yıldızın etrafında dönen bu artıklar akrezyon diskinin oluşumunu başlatır. Peki akrezyon diski nasıl oluşur? Yıldız doğduğunda, çevresindeki artıkların bir kısmı yıldızın etrafında dönmeye devam eder. Bu artıklar, yıldızın doğuşundan kalan malzemelerden oluşur ve genellikle gaz ve toz bulutlarıdır. Bu malzemeler, yıldızın çekim kuvveti ve dönmesi nedeniyle yıldızın etrafında bir disk oluşturur. Bu diske akrezyon diski denir. Akrezyon diski, gezegenlerin, uyduların ve diğer gök cisimlerinin oluşumuna zemin hazırlar. Bu disk, içindeki gaz ve toz bulutlarının zamanla bir araya gelerek büyümesini ve birleşmesini sağlar. Küçük parçacıklar, daha büyük gök cisimlerine dönüşürken, bu disk gezegen oluşumu için bir kaynak sağlar. Akrezyon diski ayrıca, yıldızın etrafında dönen gaz ve toz bulutlarının hareketini düzenler.
Bu sayede, gezegenlerin yörüngeleri şekillenir ve gezegenlerin yıldıza olan uzaklıkları belirlenir. Dolayısıyla, akrezyon diski, gezegen oluşumu sürecinde kritik bir rol oynar ve Güneş sistemi gibi yapıların oluşumunu mümkün kılar. Gezegenlerin oluşumu ve evrimi, akrezyon diskindeki gaz ve toz bulutları bir araya gelerek protogezegenleri oluşturuyor. Bu protogezegenler, küçük gök cisimleridir ve genellikle yüzeyleri gazlar ve kayalık malzemelerle kaplıdır. Protogezegenler, zamanla çekim etkisiyle çevrelerindeki malzemeleri toplarlar ve büyürler. Çevrelerindeki malzemeleri emerek büyümeye devam ederler, çarpışmalar sonucunda birleşirler ve daha büyük gök cisimleri haline gelir. Bu süreçte, çarpışmalar ve birleşmeler, gezegenin yüzey özelliklerini, bileşimini ve büyüklüğünü etkiler. Gezegenlerin özelliklerini belirleyen başlıca faktörler şunlardır: büyüklük, kompozisyon ve yörüngedir. Gezegenin büyüklüğü, oluşum sürecinde topladığı malzemelerin miktarına bağlıdır. Daha büyük protogezegenler, daha fazla malzeme toplar ve büyür. Gezegenin kompozisyonu, oluşum sırasında hangi tür malzemelerin toplandığına bağlıdır. Örneğin, iç gezegenler genellikle daha kayaçlı bir yapıya sahipken, dış gezegenler genellikle gaz ve buzdan oluşmuştur. Gezegenin yörüngesi, oluşum sırasında etrafındaki malzemelerin dağılımına ve çekim etkisine bağlı olarak şekillenir. Yıldızda olan uzaklık ve yörünge eğimi gibi faktörler, gezegenin iklimini ve dengesini etkiler. Gezegenlerin oluşumu ve evrimi karmaşık bir süreçtir ve birçok farklı faktör bu süreci etkiler. Bu faktörlerin karmaşıklığına rağmen, gezegenlerin oluşumu ve özellikleri hakkındaki araştırmalar hala devam etmektedir. Gezegen araştırmaları ve sonuçları, son çalışmalar, akrezyon disklerindeki gaz ve toz bulutlarının hareketlerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. O araştırmalar, gezegen oluşumu süresindeki çeşitli etkileşimlerin ve dönüşlerin doğasını açıklamada önemli bir rol oynuyor. Bazı gözlemler ve simülasyonlar, protoplanetlerin nasıl oluştuğu ve nasıl büyüdüğü hakkında daha iyi bir anlayış sağlıyor. Bu bulgular, protogezegenlerin etrafındaki malzemelerin birikimini ve birleşimini daha iyi açıklamamıza yardımcı oluyor. Yeni araştırmalar, gezegenlerin kimyasal bileşimini belirleyen faktörleri daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu çalışmalar, gezegenlerin oluşumu sırasında hangi tür malzemelerin biriktiğini ve nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamamızı sağlar. Egzoplanetlerin keşfi ve karakterizasyonu, gezegen oluşumu süreci hakkında daha fazla bilgi sağlıyor. Bu yeni bulgular, farklı türdeki gezegenlerin çeşitliliği ve nasıl oluştuğu hakkında yeni bakış açıları sunuyor. Bu son araştırmalar ve bulgular, gezegen oluşumuyla ilgili anlayışımızı sürekli olarak genişletiyor ve derinleştiriyor. Gelecekteki çalışmalar, gezegen oluşumu sürecinin daha ayrıntılı bir resmini ortaya çıkarmak için bu bulguları daha da geliştirecek ve doğrulayacaktır. Şu anlık kesinlikle net bir şekilde bir gezegenin nasıl oluştuğu bilinmiyor. Bu bilgiler bilim insanlarının ve araştırma ekiplerinin birçoğunun kabul gördüğü teoridir. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla esen kalın.